Bu videomuzun içeriğinde, Türkiye'de bu hafta başlayan 5G telekomünikasyon şebeke hizmetinin devreye alınmasıyla hangi sektörlerde, ne tür gelişmeler ve değişimlerin olacağını inceliyoruz. Türkiye'de 5G'nin ilk adımları Ankara'da 5G Vadisi, açık test sahası ve İstanbul Havalimanı gibi stratejik pilot bölgelerdeki uygulamalar ile atılmıştı. Bilişim Teknolojileri Kurumu tarafından planlanan spektrum tahsisleriyle 700 MHz ile 3,5 GHz bantları üzerinden bu hizmetler sunulmaya başlandı. Türkiye'deki yaklaşık mobil telefon abone sayısı 95 milyon. Bu cihazların sadece 32 milyonu 5G şebekesiyle tam uyumlu olarak çalışabiliyor. Bu istatistik Türkiye'de her 3 mobil aboneden birinin herhangi bir donanıma ya da yazılıma ihtiyaç olmadan 5G teknolojisini kullanabileceği anlamına gelir. 3'te 2 oranındaki abonenin 5G sistemine geçmesi, ayrıca her bölgenin bu teknolojiye ulaşabilmesi, belirsiz bir zaman aralığı sonunda kademeli olarak gerçekleşecek. Bu yeni teknolojinin ilk uygulamalarından biri, karayolları ağında başlatıldı. Ulaşım sektöründe karayolları artık veriyle konuşuyor, bu hafta hizmete giren bu yeni teknolojiyle otoyollarda kesintisiz, güvenli ve akıllı ulaşımın kapıları aralanıyor. Benzeri uygulamalar, lojistik sektörü denilen kara, hava, deniz taşımacılığı ve nesnelerin interneti dediğimiz buzdolabı, çamaşır makinesi, kapı, pencere, perde ve kombinin bile internet üzerinden kontrol edilebildiği nesnelerin interneti sektörüne büyük oranda hareketlilik getirecek. Türk firmalarının da içinde olduğu dünya çapında yakın yörünge uydu firmalarınca tesbih taneleri gibi uzaya fırlatılmakta olan bu uydularla kapsama alanı çok genişleyen bu sektör, 5G iletişim teknolojisinin devreye girmesiyle bağlantı sayısı ve hız kapasitesinin 10 misli daha artması sonucu ülkemizde büyük gelişme gösterecek. 5G denilen milimetrik dalga boyu ışınlamanın muazzam veri aktarım kapasitesi, özellikle uzaktan cerrahi müdahalelerde, operatörlerin işini herhangi bir yerden otomasyon aletine bağlanarak müdahale yapmasına olanak tanır. Tıp sektöründe, karşılıklı veri aktarım bağlantılarında yok denecek derecede düşük gecikme süreleri söz konusu olacağı için, en büyük dönüşüm, uzaktan cerrahi müdahaleler uygulamasında olacak. Örneğin, gerekli veri aktarma donanımına sahip Türkiye'deki bir hastanede çalışan uzman operatör, alma donanımı olan Almanya'daki bir hastanenin hastasına cerrahi müdahale gerçekleştirebilecek. Televizyon yayıncılık sektöründe 5G'nin düşük gecikme süresi avantajıyla canlı 8K IPTV ve televizyon yayıncılığı yapmak ve bu tür yüksek çözünürlüklü yayınların prodüksiyonunu uzaktan gerçekleştirmek mümkün hale geliyor. Uzaktan prodüksiyonu sekteye uğratan saniyenin altındaki gecikmeleri ortadan kaldıran 5G anten yazılımlarındaki dilimleme mimarisi, 8K ham yayın akışlarını stüdyoya gitmeden anlık olarak senkronize edebiliyor. High Definition terimiyle ifade edilen yüksek görüntü kalitesinin işlenerek iletilmesiyle paralel olarak, sanal ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları, endüstriyel üretim, ürün geliştirme, sunum tanıtım gibi etkinliklerde kesintisiz bir deneyimle günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak. 5G iletişimin, ultra düşük gecikme ve veri aktarım hızını yüksek kapasiteye çıkarması ile, kritik öneme sahip telekomünikasyon destekli savunma operasyonları artık çok daha güvenilir ve eş zamanlı izlenir ve yönetilebilir hale gelecek. Fırlatılan bir füze, roket silah sistemlerindeki sadece ilgili ve sınırlı sayıdaki operatörün takip ve hedefteki vuruş, hasar seviye görüntüleri, anlık olarak operasyonlarla ilgili komuta kademeleri ve birliklerin ekranlarına da aktarılabilecek. Yaşamakta olduğumuz dönemdeki elektronik harp teknolojilerinin, klasik konvansiyonel savaş aygıtları olan uçak gemisi, tank, top tüfek piyade operasyonlarını demode hale getirmesi örneğinde gördüğümüz gibi. Yakın gözlem ve haberleşme uydularıyla takviyeli 5G haberleşmeli elektronik harp teknolojisi, dedelerimiz
babalarımızdan kalan konvansiyonel harp muhabbetinin de tarihe gömülmesini tetikleyecek. Bu teknolojinin yaşantımıza girmesinin etkileri tabiidir ki sadece olumlu yönde yansımayacak. Diğer taraftan baktığımızda 5G telekomünikasyonun yaygınlaşmasıyla hızla artan bağlantı noktaları, ortalama her 100 metrede kullanılacak olan 5G iletişim antenleri ile bu teknolojiyle iç içe girdiğimizde, kullanmakta olacağımız bu teknolojinin bizi çok yakından izleyeceği, takip ve kontrol edebileceğini anladık. Veri gönderme, alma, depolama hızlarının bu seviyede hızlanması, kapsama alanı ve band genişliğinin yükselmesiyle birlikte siber savaşların, dijital cephelerdeki çatışma, manipülasyon, hackleme yemleme operasyonlarının, takip fişleme, sahtekarlık düzenbazlık kapasitesi ve kabiliyetlerinin de benzer hız ve yaygınlıkta genişleyeceğini unutmamak gerekiyor. Bu noktada, bizim devletimizin bilişim iletişimdeki saldırı ve savaşların ön cephesindeki kuvvetleri olan bilgi ve iletişim kurumlarımızın antenleri ve alıcılarını açmaları ve ülkemizin güvenliğini her dönemden daha emniyetli bir şekilde sağlamaları gerekiyor. Bu ve benzeri elektronik, haberleşme, elektronik harp ve yayıncılık sektörlerindeki teknolojik gelişmelere ulaşabilmek için teknoloji kanalımıza abone olabilirsiniz.